Whiteout Survival'da bugün yeni uzmanımız Cathy'yi masaya yatırıyoruz. Başta sadece pay to win yani oyuna para yatıran oyuncuların işine yarayacak gibi dursa da yeteneklerini detaylıca inceledikçe aslında bizim gibi ücretsiz oynayan oyuncuların gelişimini şaha kaldıracak bir uzman olduğunu göreceksiniz. Cathy ile ilk kez tanışmak için Tundra yürüyüşü oynamanız gerekiyor. Burada kritik nokta şu: çantanızdaki eşya sayısının asla 100'ü geçmemesine dikkat edin. Eğer bu sınırı aşarsanız günlük ödüllerdeki bu çantaları almaktan sorun yaşarsınız. Eğer bu sınırı aşarsanız da günlük ödülleriniz elbette ki stacklenmediği için yani üzerinize gelmeyecektir. O yüzden 100'ün altında bunları kullanmaya dikkat edin. Şimdi gelelim, ardından 1000 yakınlık puanına ulaştığınızda Cathy resmen takımımıza katılıyor ve asıl eğlence başlıyor. Cathy'nin yeteneklerini doğru anlamak maden gücünüzü doğrudan etkileyecek. Kısaca mantığı şu: her yetenek farklı bir avantaj sağlıyor ama kaynaklarımızı doğru yere harcalamalıyız. Şimdi gelin sizinle tek tek inceleyelim. Birinci yetenek. Buz alevi avcısı bize madendeki devriyeleri kestiğimizde birliklerimize %5 ekstra yani tecrübe puanı veriyor. Bu sayede maç başlar başlamaz maden içindeki 5 farklı yeteneği çok daha hızlı açabiliyoruz. Biz buz ateşi madeninde ne yapıyorduk? Sürekli asker kesiyorduk, yeteneklerimizin tamamını hızlıca açmaya çalışıyorduk. Bu yeteneği yükselttiğimizde daha fazla XP puanı alacağımız için daha hızlı bu puanlara gelebileceğiz. Ancak dikkat edin, bu size ekstra etkinlik puanı vermiyor. Sadece maç içerisinde yetenek gelişim hızınızı arttırıyor. Erken oyun için faydalı ama her şey demek değil. Gelelim ikinci yeteneğimiz Yiğit Buz'a. Cathy'nin ikinci yeteneği birlik kapasitesiniz maksimum seviyeye geldiğinde tam olarak 50.000 arttırıyor ve yenilgi sonrası kahraman iyileşme süresinde %60 kısaltıyor. Burada eğer bir çeviri hatası yoksa ve söylenen şekilde çalışıyorsa şu şekilde düşünelim. %60 iyileştirme süremizi kısaltıyor. Aynı zamanda da kahramanlarımız öldükten sonra biliyorsunuz bir geri gelme süreleri oluyordu. Biz bu yeteneği yükselttikçe %60 olabilecek şekilde daha fazla kahramanlarımızı geri kazanabiliyoruz. Özellikle büyük balina dediğimiz oyunculardan sürekli hasar alan ücretsiz bir oyuncuysak bizim için harika bir savunma mekanizması olacak bu yetenek. Çünkü çok daha hızlı kahramanlarımızı geri kazanıp tekrardan savaş alanına geri dönebileceğiz. Bence bizim için güzel bir yetenek. Üçüncü yeteneğimiz kış hazinelerine geldiğimizde bunu doğru yaparsanız gerçekten farkı hissedersiniz. Buz ateşi madenini doğru oynadığımızda ve totalde 200.000 orkalyum toplandığımızda bize 6 adet tılsım tasarımı veriyor. Tılsımlar karakterlerinize kalıcı güç sağlayan ya da tılsımları açabildiğimiz çok değerli eşyalar ve bunları bulmak buz ateşi madeni gibi etkinlikler ya da SVS'de elde edebiliyoruz. Gerçekten zordur ve bunların sayısını arttırması çok güzel olacak. Bence sadece etkinliği oynayarak bu yetenekleri yükseltip bedavadan tılsım malzemesi kasmak bizim gibi ücretsiz oyuncuların rakiplerine yetişmesi için muazzam bir fırsat olacak. Cathy'yi de yani ücretsiz oynayan uzman geliştirme sıralamasında öne alabileceğiz. Gelelim dördüncü yeteneğimize. Ne diyormuş? Verimli madencilik. Savaş aşaması başladığında size dakikada 500 orkalyum üretiyor. Yine 200.000 sınırı orkalyuma ulaşırsak da bu kez 10 adet tılsım rehberi elde ediyoruz. Hem de para yatıran ve ücretsiz oynayan oyuncular için yine tatlı bir yetenek. Bakın, pasif yeteneği askerlerinizin latality yani ölümcülük, düşman yok etme potansiyelinizi ve sağlık değerini arttırıyor. Bu daha çok uzmanı son seviyeye kadar fullleyecek olan büyük oyunculara hitap eden bir uzman yeteneği, kabul ediyorum. Ama genel olarak baktığımızda ise bence uzman beklediğimiz kadar kötü değil. Ücretsiz oyuncular için de bazı şeyler verebildiğini gördük. Şimdi gelin tüm bu maliyetleri ve stratejiyi kafamızda Wenger ile bir özetleyelim. Cathy'nin yeteneklerini geliştirmek için gereken kitap ve mühür maliyeti Romulus ve Valeria gibi cep yakan cinsten değil, daha çok Fabian ayarında ve ulaşılabilir bir uzman. Peki kısıtlı kaynaklarımızı öncelik olarak nereye harcayacağız Ela diyeceksiniz. Lütfen elinizdeki tüm kitapları birinci veya ikinci yeteneğe basıp israf etmeyin. Ücretsiz ya da düşük bütçeli bir oyuncuysanız hedefiniz net olmalı. Dördüncü yeteneği en az 5. seviyeye, altın değerindeki 3. yeteneği ise 6 ya da 7. seviyeye getirmeye çalışın. Tılsım sizin gelişiminiz için asıl farkı yaratacak olan şey ve tam olarak bu denge. Cathy'nin tek bir dezavantajı var. O da tıpkı Fabian gibi sadece 2 haftada bir yapılan buz ateşi madeni
etkinliğinde kullanılabiliyor olması. Ancak uzun vadeli düşündüğünüzde o ulaşılmaz duran 16, 20, 25 hatta şu seviyede bizim için 11. tılsımlar ulaşmak Keti sizin için çok rahatlatacak ve Keti sizin sadık bir dostunuz olacak. Bugünlük söyleyeceklerim Keti hakkında bu şekilde. Bence yeni bir uzman rehberi özellikle bu gelenlerle çekmeliyiz. İlerleyen videoda bir uzman rehberi videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ben Keti'yi çok kötü bulmadım. Açıkçası bu yeteneklerinin özellikle tıpkı para yatıran oyunculara fayda sağladığı gibi bizim gibi orta ya da düşük yatırım dediğimiz ya da hiç para yatırmayan oyuncuların da işine yarayabileceğini düşünüyorum. Beklediğimiz kadar kötü olmadı açıkçası. Bu sayede buz atışı madeninden daha fazla tılsım tasarım ve tılsım rehberi kazanacağız. Oyundaki en büyük sorunumuz tılsımlarımıza seviye atlatmak. Özellikle Gen 7 geldikten sonra, geçen videoda yanlış söylemiştim bu arada, özür dilerim hepinizden. Gen 7 geldikten sonra tılsımınızı 11. seviyeye yükselttiğinizde tılsımlarınızı takaslayabileceksiniz. Biz o zamana kadar sürekli şeyin sorununu yaşıyoruz. Tılsım tasarımı elde etmek bize çok sorun oluyor. Tılsımın kılavuz olan kısımda ise çok fazla birikiyor. Doğal olarak da aşırı sorun yaşıyoruz. Bence Keti bu konuda biraz bizi rahatlatacak ve gelecekte işimize yarayacak. Bu yüzden onun 3. ve 4. yeteneğine dikkat edin. 4. yeteneğini dediğim gibi 5. seviyeye, 3. yeteneğini 6, yapabiliyorsanız 7. seviyeye getirmeye çalışın. Size daha fazla versin. Bu şekilde öneriler verebilirim Keti'nin geliştirmesi için. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer bu taktikler işine yaradıysa ve senin de Keti hakkında kafandaki sorularını yanıtlamana yardımcı olduysam balım, gelişimden geri kalmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Ayrıca her videoda bahsediyorum ama kanalın katıl abonelikleri açıldı. Yani sizlere çektiğim rehber videoları hoşunuza gidiyorsa ya da benim tarzım işinize geliyorsa mı diyeyim, nasıl denir bu cümle? Bu tarz şeyleri konuşmakta da çok kötüyüm bu arada. İsterseniz katılla abone olup kanalın gelişimi için destek sağlayabilirsiniz. Katıl abonelikleriyle elde ettiğimiz şeylerden yeni bir yarışma formatı duyuracağız. Yeni bir içerik fikrim var. Bunun için de ilk videoda sizlere bu yarışma formatında bir arkadaşımızla birlikte ilk testi yapacağız. Yarışmanın nasıl ilerlediğini göreceksiniz. Daha sonra o yayınladığımız videonun altında yorumlardan bir sonraki yarışmacıyı seçeceğiz ve kazananlar, bu yarışmada yükselenler Frostbar kazanacak. Bence çok tatlı bir konsept olacak. Hepinizin hoşuna gideceğine inanıyorum. Bunun için fikirlerinizi, bu tarz bir yarışma hoşunuza gider mi, nelerden hoşlanırsınız bana belirtebilirseniz çok sevinirim yorumlarda. Böylece yarışma fikri henüz gelmeden önce de sizlerden de bir geri dönüş almak olurum. Sizler böyle şeylere katılmak ister misiniz? Bunları da öğrenmek istiyorum. Çünkü farklı içerikler yaratmak istiyorum. Elbette bilgi veriyoruz. Bunlar güzel, eğlenceli. Ama bilgi verdiğimiz kadar bence sizleri eğlendiren ve sizleri mutlu eden içerikler de üretmeliyiz. Özellikle son günlerde bu kadar fazla kötü haberler aldığımız, bu kadar fazla kötü günler geçirdiğimiz, öğretmenlere yapılanlar ve geri kalan her şey için özellikle hepimizin başı sağ olsun. Umarım bunların bir sonu olur. Umarım bazı şeyler için artık önlem almaya başlanır. İzlediğiniz için teşekkür ederim ballarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.